Özhan Yüzbaşıoğlu, ÇEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürüyüm. 2011 yılı itibariyle İbrahim Çeçen IC Holding bünyesine dahil olmuş olan tüm Trakya bölgesine elektrik dağıtım ve perakende hizmetleri sunan şirketlerimizden oluşuyor. EBRD serüvenimiz ve hayata geçen programlarımız ve bununla ilgili projelerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. 2016 yılı itibariyle IC Holding bünyesinde EBRD destekli olarak başlatılan Uyumlu Eşitlik Güçlendirir projesidir. Proje başlıkları öncelikli olarak eğitime odaklanmıştır. Bu kapsamda Trakya bölgesindeki tüm endüstri meslek liseleri, teknik liseler ve üniversitelerle programlar oluşturulmuştur. Bunun yanında eğitim yönetiminin ilköğretimden başladığı düşünülerek ilk projemiz büyüdükçe yarınsın oldu. Seçilen pilot ortaokullardan mezun olduktan sonra eğitimlerini meslek lisesi ya da üniversitelerde elektrik elektronik bölümlerinde sürdürmek isteyen öğrencilerimiz için staj programları, kariyer imkanları sağlanması ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Seçilen pilot ortaokullar çerçevesinde 8. sınıfta okuyan 200'ün üzerinde kız öğrenciye elektrik dağıtım sektörü tanıtımı, kadın mühendis ve teknik çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Enerji temalı resim yarışmaları düzenlenerek kız öğrencilerimize çeşitli hediyeler sunulmuş, sektörün genel anlamda bilgilendirmesi sağlanmıştır. Bundan sonraki adımımız mesleğim elimde, işim cebimde projemiz olmuştur. Bu projede endüstri meslek liselerinin elektrik elektronik bölümlerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere sektör tanıtımı, teknik eğitim merkezi gezisi, elektrik dağıtım sektöründe geleceğini şekillendirmek isteyen kız öğrencilere liselerin son bir yılında ücretli staj, mezuniyet ertesinde de iş imkanı yaratılması amaçlanmıştır. Proje okulu olarak seçilen 2 endüstri meslek lisemizde ÇEDAŞ proje laboratuvarları hazırlanmış, okullara hediye edilmiş, bu kapsamda eğitim müfredatlarına dahil edilmesi sağlanmıştır. 3. projemiz yine eğitim kapsamında Berelin Üniversite Gelecek IC Enerjide şeklinde yönlendirilmiştir. Öncelikle Trakya bölgesinde Kırklareli, Trakya, bundan sonra Kocaeli, Yıldız Teknik ve İstanbul Üniversiteleri ile üniversite özel sektör işbirlikleri gerçekleştirmiştir. Bahsetmiş olduğum üniversiteler kapsamındaki elektrik elektronik mühendisliği öğrenci kulüpleriyle bağlantılar gerçekleştirilerek toplamda 35 kız öğrenci Tekirdağ'da ağırlanmış, Trakya bölgesindeki elektrik dağıtım sektörüyle ilgili teknik bilgilendirmeler yöneticilerimiz ve kadın mühendislerimiz tarafından bilgilendirme kapsamında yapılmıştır. Eğitimin hemen arkasından devam eden Staj Senin, Kariyer Senin programımız oluşturuldu. Bu kapsamda staj tercihlerini ÇEDAŞ'tan yana kullanan İlk yıl için 70 elektrik elektronik mühendisliği bölümü, üniversite bölümü öğrencisi staj programına dahil edilmiş. Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde ana oryantasyon eğitiminin ertesinde kurumsal kültür, yazışma dili, şirketlerde kullanılan ERP ve ofis programları gibi ana temalı eğitimler verilmiş ve bu kapsamda iş hayatına hazırlanmaları sağlanmıştır. Daha sonra iş yaşam dengemizin en önemli kapsamlarından bir tanesi olan işimde de evimdeyim projesini devreye aldık. Öncelikli olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için girişimde bulunduk ve zaman dilimi içerisinde rastlaması da bizim şansımız oldu. 2017 tarihinde ilk defa uygulanmak üzere şirketimizin tüm kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir gün ücretli idari izin verilmesi, o günü kendilerine ayrılması teşvik edilmiştir. Eşitlik kapsamında giderek yine çalışanlarımızın tümüne kadın erkek ayırmadan diyetisyen desteği verdik. Bu programımız çok ilgi gördü. 500'ün üzerinde çalışanımız diyetisyen programına dahil edildi. Annelerimiz için desteğimiz olabilmesi adına bir süt odası tasarlanmıştır ve 2019 yılı itibariyle devreye alınmıştır. Süt izni kullanmak isteyen çalışanlarımıza ayrıca birleştirme izinleri verilmekle beraber süt odasında aktif kullanmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Her yıl düzenlediğimiz genel memnuniyet anketi çalışmalarımızla global anlamda profesyonel bir araştırma şirketiyle anlaşma gerçekleştirerek yıllık bazda çalışan memnuniyeti değerlendirmeleri yapılmaktadır. Özellikle kadın çalışanlara dönük olarak belirlenmiş ekstra sorular ile kadın çalışanlarımızın performans bakışı, izin desteği, bilgi erişimi, cinsiyet, eğitim ve gelişim fırsatı, kariyer ve ücretlendirme konu başlıklarında eşitlik değerlendirmeleri yapmaları sağlanmakta. Bunlar üst yönetimimize sunulmakta ve gerekli aksiyon planlamaları alınmaktadır. Sayacak olacağımız diğer projelerimiz özetle Mentorum Benim mentorluk uygulamalarında 30'un üzerinde üst düzey ve orta düzey yöneticiyle yeni nesil çalışanlarımızın buluşturulması,
Tek elini projemiz kapsamında tüm çalışanlarımıza şiddetin tümüne hayır dediğimiz, her türlüsüne karşı olduğumuzu daha etkin olarak ifade edebilmek adına Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü'nün konuşmacı olarak katıldığı kadına şiddete karşı farkındalık semineri düzenledik. Tekirdağ ve Edirne illerimizde çalışanlarımızın çok büyük bir çoğunluğunun katıldığı seminerlerimizi, ayrıca Trakya Üniversitesi'nden de kadın öğrencilerimizi, kız öğrencilerimizi dahil ettik. Bir başka projemiz de Arkadaşın Öner projesiydi. Şirket çalışanının referansı ile teknik kadrolar başta olmak üzere kadın istihdamının gerçekleşmesi durumunda adayı öneren çalışanların ödüllendirme programını devreye aldık. Ayrıca hedef performans sürecinde işe alım gerçekleştirirken tercihlerini kadın adaydan yöne kullanan yöneticilere ekstra olarak 5 puan verilmesi, Kariyer.net şirket ve web sitesi kanallarında yoğun olarak kadın çalışanlarımızın görselleri kullanılarak kadın istihdamını teşvik edici bakış açısı yaratılması bu ana başlıklarından bir tanesidir. Son olarak Sahadayım işimin başındayım programı düzenlendi. Ofislerde görevli teknik kadın çalışanlarımızın periyodik aralıklarda sahada görevlendirmeleri, ofis dışı görevler üstlenmelerine yönelik 2'şer aylık periyotlarla rotasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilir projeler kapsamında EBRD tarafından 2019 yılında Altın Derece ödülü aldığı Uyumlu Eşitlik Güçlendirir projemiz. Ben de bu kapsamda proje liderliğini yürüttüm bu programı. Hayatın her alanında iş-yaşam dengesinin kurulması ve uyumlu eşitlik çalışmalarının yürütülmesi ana prensibimiz olmalıdır diyor.